Herkese selamlar, ben astrolog Arif Aydın. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere astrolojide kullandığımız gezegen, güneş, ay gibi isimlerin farklı kültürlerde ve farklı dinlerdeki karşılıklarından sizlere bahsedeceğim. Evet, yanlış duymadınız. Astroloji sadece Roma kültüründen ibaret terimler içeren bir bilgi kaynağı değildir. Ve astroloji kadimdir ve bu kadim bilgi aslında birçok dinde farklı isimlerle anılır. Özellikle de İslamiyet'te ya da İslami literatürdeki isimleri şu anda kullandığımız literatürden farklıdır. Gelin bunlar nelermiş, neler değilmiş sizlere bunlardan bahsedelim. Evet değerli arkadaşlar, yeni bir bölümden herkese merhaba. Bildiğiniz gibi astrolojide bazı isimler var. İşte savaş tanrısı Mars, işte aşk tanrısı Venüs vesaire gibi isimler. Biz bunları astrolojik bu bilgileri arkadaşlar bu tarz isimlerden çok hoşlanmıyoruz. Biz derken özellikle İslami literatür konusunda daha fazla bilgiye sahip insanlar bu alanlardan çok da hoşlanmıyor arkadaşlar. Çünkü orada aslında kastedilen isimlerin ifade ettiği anlamlar normal anlamların biraz dışında ve onlar bizim kültürümüze geçerken farklı isimlerle anılıyor olunuyor. Evet, şimdi ilk önce biz dünyalı olduğumuz için arkadaşlar dünyadan bahsedelim. Latince'de arkadaşlar terra dünya demek. Hani terraryum diye bir isim duymuşsunuzdur. Terraryum hani akvaryum gibi bir camın içerisine bitki yerleştiriyorlar ve orada yosunlar ya da değişik bitki türlerini yetiştirebiliyorlar terraryumu. Terra biraz da ormanımsı bitki örtüsü anlamına da geliyor. Ve bu Latince'de terra arkadaşlar yeryüzü bitki örtüsü ve yeryüzü anlamına geliyor. Greçke'de arkadaşlar, Greçke dediğimizde Greçka değil tabii ki Greçke yani Yunanca anlamına geliyor. Yunanca'da Gaia kelimesini duymuşsunuzdur. Gaia yeryüzü demek. Geoid diye bir kelime vardır. Hani dünyanın biçimi nedir dediğiniz zaman geoid biçimindedir derler. İşte o geo da Greçke'deki karşılığıdır. Ve hatta şunu söyleyeyim. Geosantrik haritalar vardır. Helosantrik haritalar vardır. Geo arkadaşlar Greçke'de dünya demek. Helo da Helos'tan geliyor. Helios'tan geliyor. O da güneş. Ve burada hani geo kelimesinin geoid ya da geosantrik, geo kelimesinin kökeni Greçke'deki yani Yunanca'daki dünya anlamına gelen geo kelimesinden geliyor. Evet, Arapçada ise arz kelimesi yeryüzü demek arkadaşlar. Toprak anlamına geliyor ve toprak ve yeryüzü. Hani Kur'an'da geçiyor bu kelime. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi diyor. Mesela birçok ayette. Ya da işte Allah'ın arzı. Arz ve semavat. Bunları çokça duymuşsunuzdur. Semavat gökyüzü demek. Ledünni anlamda düşünce dünyanız demek. Zihinsel anlamdaki. Diğer anlamda işte arz da arkadaşlar yeryüzü dünya anlamına geliyor Arapçada. Biz tabii ki Müslümanlar İbrani diniyizdir aslında ve Hazreti İbrahim çocuklarında hatta bir kitap da vardır. Hazreti İbrahim'den sonra işte Yahudilik, ondan sonra Hristiyanlık ve ondan sonra İslamiyet yer alır ve versiyon 3 olarak en gelişmiş ve en her türlü konuda bilgi verilen Kur'an-ı Kerim vardır. Ve burada İbranice dolayısıyla da İslamiyet'in kökenleri bakımından önemlidir. Çünkü İslamiyet'te arkadaşlar Kur'an'da Sümerce kelimeler var. Sümerce'nin Akatça karşılıkları olan kelimeler var. Ben bir ara bu konulara çok kafayı takmıştım ve Kur'an-ı Kerim'deki Sümerce ve Akatça kelimeleri araştırmıştım. Mesela bir örnek söyleyeyim size ki bunu ben keşfettim dünyada. Marduk kelimesini biliyorsunuz. İşte Marduk'la alakalı bir sürü şeyler yazılıyor, çiziliyor falan filan. Marduk kelimesini Sümerce'den Akatça'ya çevirdiğiniz zaman Akatça'daki karşılığı Amarutu arkadaşlar. Bakara 102'deki Harut ve Marut kelimesini biliyorsunuzdur. Harut ve Marut kelimesinde orada konunun ne olduğuna bu bölümde girmeyeceğim. Merak eden açar bakar Bakara 102'de ne yazıyor. Harut ve Marut'taki arkadaşlar işte orada büyüyü sihiri öğreten iki tane melekten bahseder. Biz insanlara fitne fesatlık yapmayın demedikçe bunu öğretmezdik şeklinde ibareler vardır. Oradaki Harut ve Marut kelimesindeki ve Marut
V'den sonra elif düşürüldüğü için ve Amarutu arkadaşlar. Oradaki elifi düşürmezseniz Harut ve Amarutu şeklinde olması gerekiyor. Ve oradan elifi düşürdüğünüz zaman Harut ve Marut oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla Marduk kelimesini Akatça'ya çevirdiğinizdeki Amarutu, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara 102'deki Amarutu, Marut aynı kaynak ve kökenden diyebiliriz. Yani bunu niye anlattım burada? Hani İbranice'ye geldiğimiz için ondan dolayı anlattım. Yani buradaki Arapça ve İbranice kökenler arkadaşlar birbirine alakalı diyebiliriz. Hani kökence diyebiliriz. Çünkü daha öncesi de Sümerce ve Akatça'ya dayanıyor. Çünkü İbranice bile Sümerce ve Akatça'ya göre yeni arkadaşlar. Şimdi devam edeyim. Sanskritçe'de Jagat kelimesi yeryüzü anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi Luna kelimesine geldik. Luna ne anlama geliyor, size ondan bahsedeyim. Luna, lunaris, lunar. Mesela lunar ay fazları vardır arkadaşlar. Lunar fazlar. İşte lunar ay demek yani. Luna kelimesi ay demek. Hani la luna diye bir şey vardı, reklam vardı ama bunun onunla alakası yok. Ama o da ay demek. O da anne anlamına geliyor. Onlar da Luna'dan oradan esinlenmişler. Hatta bizim akademimiz Lunaris Astroloji Akademisi'dir arkadaşlar. Luna bu şekildedir arkadaşlar. Tamam mı? Yani Luna ay demektir ve Luna'nın Greçke'deki yani Yunanca'daki karşılığı Mene oluyor. Arapçadaki karşılığı da Kamer. Hani Yasin suresine geçiyor ya vel kamera gaddernahu menezle hatta adekel urcunil kadim diye ayın menzilleri bir menzilde ayın menzillerinden bahsediyor. Ay diyor bir yörüngede kendisine tayin edilen bir yörüngede ve kaderde ilerler diyor. İşte orada ay kamer kelimesi orada Gamera'dan kamer geçiyor. Aynı şekilde Kamerun, Komor adaları, Komorlar ay ülkeleri anlamına gelir arkadaşlar. Bunlar da hep Arapçadaki kamer kelimesinden türemiş isimlerdir. Kamer ay demektir arkadaşlar. İbranice'de Levana şeklinde ayın karşılığı. Sanskritçe'de Chandra. Chandralar ya da Chandra diye hani o konulara merak olanlar zaten ne yaptı? Hani o alanda çok böyle merak duyanlar biliyordur mevzuyu. Merkurius'a geldiğimizde Merkür arkadaşlar biliyorsunuz astrolojide zihinsel faaliyetleri ifade ediyor. Düşünme ve zihinsel yapıları Merkür olarak biliyoruz ve Merkür'ün zaten ezoterikte ve simyadaki karşılığı da civadır ve Merkür kelimesinin İngilizce karşılığı da civa anlamına geliyor. Merkurius Latince'deki adı arkadaşlar. Merkurius ve Merkür biliyorsunuz Hermes yani çünkü Başak ve İkizler Burcu'nun yöneticisidir aynı zamanda ve Hermes de aynı kişidir. Merkür ve Hermes aynı kişidir. Ve bu Hermes bu işte hermetik bilimler, hermetik ilimler de biliyorsunuz bu şekilde anılıyor. Ezoterik bilgiler, hermetik bilgiler. İşte bu Hermes arkadaşlar çok aslında özel bir kişi diyelim ama insan değil. Nereden anlıyoruz? Çünkü mesela Hazreti İdris'in de Hermes olduğunu söyleyen, iddia eden konular vardır. Görüşler vardır diyelim daha doğrusu. Benim yaptığım araştırmalarda Hermes'le İdris'in aynı kişi olmadığı, Hermes'in İdris yani Hermes'in insan olmadığını söylemek mümkün. Hermes'i kültürlerde daha çok vahiy getiren melek olarak isimlendirmek daha yerinde ifade edilebilir. Yaptığımız araştırmalarda bunlara biraz karşılık geliyor çünkü. Arkadaşlar Merkür'ün Greçke'deki karşılığı Hermes, Yunanca'daki yani ve 3 Hermes'ten bahsedilir. Size onu da söyleyeyim. Hermeslerin Hermesliği diye bir kitap vardır. Yani bu Hermes Mısır kültüründe de var. Daha sonraki başka bir kültürde de var. Yani 3 ayrı asırda Hermes var. Çünkü Hermes tek bir Hermes yok ya da tek bir Hermes farklı zaman dilimlerinde de yaşıyor. Yani size öyle söyleyeyim yani. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bunun çok detayına burada girmeyeceğim. Çünkü o konuya girdiğimiz zaman iş Anunnakilere falan uzuyor. Ondan sonra hani katılan var, katılmayan var. Ama bunlar hep araştırma. Yani bunlar tabii %100 kesinlikle alakalı konular değillerdir. Bir görüştür, teoridir. Anunnaki vesaire konusu da dahil. Arapçada arkadaşlar Merkür'ün karşılığı Utarit'tir. Utarit gezegeni olarak bilinir.
karşılığı Utarit'tir. İbranice'de Kokab, Sanskritçe'de ilginçtir Buda'ya karşılık geliyor. Hani Buda'nın söylevleri, Buda'nın insan hayatına faydaları, Buda'nın insan hayatıyla alakalı sözleri vardır. Hatta bazı görüşlere göre değerli arkadaşlar, bu vakti zamanında yaşamış işte Budalar, işte buna benzer Eflatunlar, şunlar bunlar belki de yaşadıkları dönemin hani peygamberleriydi. Ama insanlar sonradan onlardan aldıkları bilgileri putperestliğe çevirdi şeklinde görüşler de vardır. Yani burada da baktığınız zaman arkadaşlar Merkür'ün Sanskritçe karşılığının Buda olduğunu görüyoruz. Arapçadaki karşılığı Utarit, Yunanca'da Hermes, İbranice'de Kokab. Venüs aşk gezegenine geldik arkadaşlar. Venüs biliyorsunuz aşk gezegeni. Ve Venüs'ün Yunanca'daki adı Papi. Hani Papichulo diyeceğim ama Venüs gerçi işte bu Yunanca'daki karşılığı Papi. Arapçadaki karşılığı Zühre. Hani bu zührevi hastalıklar vardır arkadaşlar. Zührevi. Zührevi hastalık neydi? Kadın hastalıkları. İşte bu Zühre yıldızıyla alakalıdır. Kadınlıkla alakalıdır arkadaşlar. Dişilikle alakalıdır. Ve bazı eski Arapça kaynaklarda işte Zühre yıldızının, özellikle Muhittin Arabi'nin Saatlerin Astrolojisi kitabı vardır. Hani bu içinizde bazı kendini bilmezler diyelim. Yok astroloji caiz değildir filan diyen tipler var. Yani Muhittin Arabi'nin Saatlerin Astrolojisi adında bir kitabı var. Yani bazı kişiler demek ki Müslümanlıkta Muhittin Arabi'yi de geçmiş ki adam caiz değil diyor. Yani bir de hatta bırakın şeyi Kur'an'da burçlar diye sure olmasına rağmen bunu söylüyor. Burada şunu da söyleyeyim. Astroloji bir dal ve bu dalın içerisinde iyi insanlar var, kötüleri var, yanlış anlatanlar var, bilgileri yanlış verenler var. Az bilen var, çok bilen var. Kendi yaptığı işi astroloji ismi takmış olanlar var ama astrolojiyle alakası olmayanlar var. O yüzden de tabii her 10 parmağın onu bir değil. Her sektörde olduğu gibi. Yani bunu da böyle söylemiş olalım ama bunu hani dinden referans gösterip bazı insanların yaptığı yanlışları dine mal etmemek adına bunu söylüyorum. Yaptıkları yanlış konular kendileriyle alakalı. Ve Kur'an'daki astroloji ayetleri de NASA'ya torpil olsun diye inmiş ayetler değil. Oradaki her cümlenin zahiri, batini ve yani deyimsel anlamları da var. O deyimsel anlamların insan hayatında karşılıkları var. Sadece mesela Fahrettin Errazi şöyle bir cümle söyler bir tefsirinde. Der ki ayetin nazil olduğu, ayetin nüzul sebebi, ayetin nazil olduğu sebebe tahsis etmek için değildir der. Yani bu dönemde eskiden bunlar yaşamış, şunlar olmuş, Ebu Leheb ölmüş, işte bu beni ilgilendirmiyor diyemezsiniz diyor. Oradaki konunun diyor sizin hayatınızdaki karşılığıyla alakalandırılması gerekir diyor. Ama tabii bunun için de çok ciddi bilgiler gerekiyor. 700-800 yıllar sonra yani daha sonraki dönemlerde yapılmış bilgilerden elde edilen mealler, tefsirler maalesef o dönemin yaşayan halkının anladığı gibi bizim anlamamızı sağlayamıyor. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Zühre'nin Arapça olduğunu öğrendik ve Nogah. Nogah da İbranice'deki karşılığı. Sanskritçe'deki Şukra. Şukra Sanskritçe'deki karşılığıymış değerli arkadaşlar. Evet, Latince'ye geldik arkadaşlar. Sol. Latince karşılığı sol olan yani Solaris. Bilirsiniz hani Solaris ismini duymuşsunuzdur. Solar plexus. Hani solar plexus diyor. Neden solar plexus arkadaşlar? Çünkü sol güneş demek. Yani Latince'deki sol kelimesi güneş demek. Hatta bu işte Zeta Culi falan bir şeyler var. Bu uzaylılar falan. Onların bizim gezegene taktıkları ismi sol üçmüş mesela. Hani güneş sistemine sol diyorlar Solaris'ten ötürü. Üçüncü gezegen olduğu için de o şekilde isimlendirmişler. Ve sol kelimesi böyle. Ve arkadaşlar Solaris, sol buradan geliyor Latince. Bunun Greçke'deki yani Yunanca'daki karşılığı da Helios arkadaşlar. Hani size dedik ya mesela doğum haritası çıkartılırken heliosentrik haritalar vardır. Güneş eksenli haritalar vardır. Bir de geosentrik haritalar vardır. Biz dünyada yaşadığımız için geosentrik harita kullanmak zorundayızdır mevsimsel astroloji için. Ama biz uzaylı olsaydık Solaris yani heliosentrik kullanmamız lazımdı. Yani burada program hesaplarken güneş eksenli de hesaplayabiliyor.
Dünya eksenli de hesaplayabiliyor. Bizim konumuz dünya olduğu için de böyle bir durum var. Yani biz geosentrik harita kullanıyoruz. Evet, bu sol Helios. Bunun arkadaşlar Arapçadaki karşılığı Şems. Şems arkadaşlar. Şems güneş demek. Şems-i Tebrizi vardır bilirsiniz. Şems-i Tebrizi, Tebriz'in güneşi anlamına geliyor. Şems güneş demek. Arapçadaki karşılığı. Ve hani mesela güneş dürüldüğü zaman, hani yine Kur'an'da geçen bir kelimedir arkadaşlar Şems. Ve İbranice'deki karşılığı Şemeş arkadaşlar, görüyorsunuz. Şemeş de İbranice'deki karşılığı. Bir de burada ben ufak daha bir bilgi vereyim. Anunnakilerin soy ağaçlarında İnan'la Venüs'e tekamül ediyor arkadaşlar. Bunların kardeş bunlar. Aslına bakarsanız Ay'ın çocukları ve Sin tapınağı vardır. Tamam mı? Sin. Sin Ay anlamına da geliyor ve o Sin'in çocukları var. Bunların çocuklarından bir tanesinin adı Samaş. Samaş, Şems, hepsi bunların aynı güneş demek. Aynı Samaş Apollon'a tekamül ediyor Yunan mitolojisinde. Yani demek istediğim şu ki bu varlıklar insan ya da değiller. Ya sonraki dönemlerde de yaşamaya devam ettiler ya da aynı o kült kulaktan kulağa yayılaraktan sonraki nesillere aktarıldı. Bu da iki tane görüş var bu konuyla alakalı. Yani benim görüşümün hangisi olmasından ziyade hani farklı görüşler var ki bunları ben size aktarıyorum. Neden bunun lüzum var? Çünkü Sin tapınağı bir Urfa'da var, ikincisi de Mekke'de var arkadaşlar. Ve Kur'an'da da Yasin suresi var. Yani ey Sin diye başlıyor ki o aynı zamanda o hurufu mukattalar Kur'an'daki surelerin bir çeşit gramer bilgisini içeriyor. Yani oradaki konunun gramer olarak nasıl anlaşılması gerektiği bilgisini veriyor. Bu Şems Samaş kelimesinden sonra bunun Sanskritçedeki karşılığı da arkadaşlar Surya imiş. Evet, geldik Mars'a. Mars işte savaş tanrısı filan adı verilen Mars. Bu da içimizdeki öfke enerjisini gösteriyor kuvve olarak arkadaşlar. Latince adı Mars. Greçke'deki yani Yunanca'daki adı Ares. Ares olarak geçiyor. Arapçadaki karşılığı da Merih. Merih yıldızı olarak geçiyor ve mesela Merih günü salı günleridir. Yani Koç ve Akrep burcu günüdür salı. Merih olarak geçer arkadaşlar Arapçadaki karşılığı. İbranice'de Madim, Sanskritçe'de Mangala. Latince'de Jüpiter'e geldik arkadaşlar. Jüpiter Latince ismi zaten. Greçke'deki Zeus. Bu Zeus'un işte hikayeleri vardır. Hayvan kılığına girer falan. İşte Jüpiter hani bolluk bereket filan şeklinde yay burcunun yöneticisi biliyorsunuz. Onun işte Yunanca'daki karşılığı da Zeus. Arapçadaki karşılığı ise müşteri gezegeni. Bakın hocam niye müşteri gezegeni? Müşteri çok böyle basit bir isim gibi değil mi? Şöyle ki hani bolluk bereket anlamına geliyor ya. Bu Perşembe gününe tekamül eder. Yani Perşembe günü Jüpiter günüdür. Ama biz Jüpiter değil de müşteri günü olarak isimlendiriyorlarmış. Bizim işte İslam literatüründeki astrolojik bilgilerde müşteri gezegeni. Mesela işte bir dua okunacak ya da müşterilerle alakalı çalışmalar yapılacağı zaman Perşembe günü daha çok tercih ediliyor. O günü daha çok kitleye ulaşabilmek ya da daha fazla satış yapabilmek. Hani bu şekilde değerlendiriyorlar. Böyle bir tarafı var. İbranice'deki karşılığı Tezedek. Sanskritçe'deki karşılığı da Brihaspati arkadaşlar. Brihaspati. Evet, geldik arkadaşlar. Satürn. Satürn de cumartesi gününe de tekamül ediyor. Satürn'ün Latince'deki adı Satürn. Greçke'deki, Yunanca'daki adı Kronos. Arapça'daki adı da Zuhal. Zuhal yıldızı. Evet arkadaşlar. Zuhal yıldızı cumartesi gününe tekamül eder ve cumartesi günü eğitim günü olarak daha uygun bir gündür astrolojik anlamda.
Zuhal'i biliyorsunuzdur. Hatta Zuhal isimleri de vardır. Aslında Zuhal Satürn'e tekamül ediyor. Çok da yani tatlı, güzel bir anlam ifade etmiyor Satürn bakımından. Ama Zuhal böyle bir şey ifade ediyor. Zuhal'in İbranice'deki karşılığı da Şabbatay. Şabbatay. Sanskritçedeki karşılığı Şani. Şimdi hocam bazılarının isimlerini söyledin, günlerini söyledin, bazılarını söylemedin. Arkadaşlar Luna pazartesi günü, ay günüdür. Merkurius çarşamba günüdür. Tamam mı? Çarşamba günü hermetik gündür ve Merkür günüdür. Venüs cuma günüdür arkadaşlar. Sol pazar günüdür. Tamam mı? Biz mesela hani Sunday diyoruz ya İngilizce. Sunday güneş anlamına gelir. Sunday güneş günü anlamına geliyor. Mars günü salı günüdür arkadaşlar. Ve Akrep burcu günüdür. Yani bunun burçlarını da söylemek gerekirse ay yengeç günü pazartesi oluyor. Merkür ikizler ve Başak çarşamba gününe tekamül ediyor. Terazi ve Boğa aynı şekilde perşembe gününe tekamül ediyor. Sol yani Sunday pazar gününe tekamül ediyor ve Aslan burcu gününe tekamül ediyor. Mars da Akrep burcu ve aynı zamanda Akrep burcu ile Koç burcu günü salı günü olarak bilinir. Yine Jüpiter arkadaşlar perşembe günüdür ve yay günüdür arkadaşlar ve balık günüdür de denilebilir Jüpiter için. Satürn de cumartesi günüdür arkadaşlar gün olarak. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Astroarif.com'da bayağı sizler için bilgiler hazırladık. Yine astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Doğum haritası danışmanlıkları ile alakalı bilgi için WhatsApp'tan 0543 20 90 444 WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde hangi konuları ele almamızı isterseniz bunları bize yazabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.